Rengi de çok yerinde olmuş. İşte yumuşaklık bıraktı ki dudağımda. Yine ışıl ışıl. 4 tane de pembe tonlarda. Herkese merhaba. Ben Fatma Nur. Bugün sizlerle NYX'in Butter Gloss'larını deneyeceğiz. Bende şu an 10 tane rengi var. Ben onlu bir set aldım. Onlu setin 10 rengine de bakacağız ve yorumlayacağız hep beraber. Bakalım neler var. Bu arada tasarımı çok hoşuma gitti. Tam bir yılbaşı teması yapmışlar. Açıyorum. Şöyle göstereyim. Ben direkt başlıyorum. Şeffaf olan zaten tahmin edebilirsiniz. Şeffaf olan gloss'u bu şekilde. Yani cam gibi bir görüntüsü var. Diğer rengine geçelim. Ben daha böyle kahve tonlarda bir şey bekledim ama gayet nude duran bir ton. Üçüncüye geçiyorum. Çok koyu beklediğim bir ton. Bu bir tık daha koyu duran bir renk. Yani benim ten rengimin falan çok gitmediğini düşünüyorum. Ben zaten çok beyaz olduğum için bu tarz koyu rujlar bana çok ağır geliyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Asla glosslarda yapış olan bir hissiyat yok. O yüzden çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Dördüncüye gelelim. Bu da hafif böyle koyu tonlarda bir gloss. Adı da Praline. Aynadan da bakıyorum ve gerçekten çok güzel duruyor. Biraz daha eklersem yani yoğunlaştırsam acaba renk daha fazla olur mu? Bunu deneyeceğim. Deneyelim. Sanki daha da fazla renk verdi. Tam rengini vermek istiyorsanız bence 2 kat gayet yeterli. Beşinciye geçelim. Bunu merak ediyorum. Bu pembeye gerçekten bayıldım. Altıncıya geçelim. Böyle bir pembe geliyor. Gerçekten bu pembenin rengi de çok yerinde olmuş. Nude durmayan renklerde rengin gerçekten yoğunluğunu görebiliyorum. Yani buradaki direkt bu renk yani şu an. Yedinciye geçelim. Son 4 kaldı. 2 tanesi simli. 2 tanesi de bu şekilde. Bundan başlıyorum. Candy Apple. Sen şaka yapıyorsun. NYX gerçekten. Kamerada belki birazcık tonu farklı olabilir ama gerçekten şu an dudağımdaki bu renk. Bu arada glossları silerken asla böyle bir dediğim gibi yapış yapış olmayan bir his olduğu için silerken de dudaklarınızı tahriş etme gibi bir durum olmuyor. Ve size şöyle bir şey söyleyeyim. Butter gloss oldukları için şu an dudağımda sildim ben yoklar ama o kadar güzel bir nem ve nasıl diyeyim size yumuşaklık bıraktı ki dudağımda. Ben atıyorum vazelin aldım ve dudağıma onu sürdüm. O kadar yumuşak duruyor şu an. Bir yandan da dudaklarınızı hem nem tutup hem yumuşak tutuyor. Yani gerçekten mükemmel. İkisi bir arada bir ürün. Şimdi buna geçiyorum. Ya gerçekten inanılmaz bir renk. Bu ne? Ve ben şöyle söyleyeyim. Bu tarz koyu rujlara yani kahverengi, siyah, lacivert tarzı bu tarz rujlara asla sürünmeyecek olan biriydim. Hep bir önyargım vardı ama sonbahar vibe veren bir rengi var ve yine ışıl ışıl. Yine ışıl ışıl. Ben bunu çok sevdim. Favorilerimden biri oldu bu. Hemen diğerine geçelim. Son ikimiz kaldı. Bu pembeyi denemek istiyorum şu an. Simli.
Dudakta duruşu da simli mi olacak? Evet. Böyle bir şey yok. Çünkü dışında gördüğünüz bu simler dudağınızda da gerçekten bu şekilde duruyor. Yani şu an dudağımda net göremeseniz de şurada gördüğünüz şeyi dudağınızda çok net bir şekilde olduğunu düşünün. Ama size şunu bir de şöyle göstermek istiyorum. Bakın tam olarak bu şekilde simli bir yapıya sahip. Sonuncuya geçelim. Az önce kahverengi yani şunu çok beğenmiştim. Şu an hayal edemiyorum. Nasıl duracağını çok merak ediyorum. Deneyelim. Öyle çok kahverengi duran yani bunun gibi kahverengi duran bir tonu yok. Renk vermekten çok daha çok sim veriyor. Şöyle söyleyeyim. Bu da gerçekten güzel. Ama bunun kadar bir etkisi olduğunu çok düşünemedim. Yani simli bir şey istiyorsanız bunu öneriyorum size daha çok. Eğer kahverengi ve parlak olsun diyorsanız bence bunu alın, gidip de bunu almayın. Hem bu daha kahve tonu bırakıyor dudağınızda, bu daha az bırakıyor. Bir kat daha uygulayalım. Yok yani dediğim gibi çok fazla bir yoğunluğu yok. Şöyle yapalım. Dudağımın yarısına bunu, yarısına da bunu sürelim. Aradaki farka bakalım. Dudağın bu tarafında daha kahve tonlu olan var. Diğer tarafında da simli olan kahve var. Burası daha kahve bir ton bıraktı. Burası sadece parlaklık ve sim veriyor. Şu an bütün renklerini denedik. Bence güzel bir paket olmuş. Yani içinde 10 tane gloss var. Ve 5 tane gördüğünüz gibi nude tonlarda, kahverengi tonlarda. 5 tane de yani 4 tane de daha açık tonlarda ve bir tane de normal glossumuz var. Renksiz glossumuz var. Boyut olarak, renk olarak, gerçekten yapı olarak ve dudağı aynı zamanda nemlendirme, yumuşatma bakımından gerçekten başarılı ürünler olmuş. Çeşitli olması da hoşuma gitti. Glossların bu yapış yapış olma hissiyatını hiç sevmiyorum ama bu ürünlerde asla ama asla o yapışkanlık yok. Artı olarak da kokusu, normalde bazı glosslar çok kötü kokuyor. Ama kokusu yok. Diyorum ki bir kombinasyon yapalım. Şimdi dudağımı sildim. Ve dudak kalemlerimden bakacağım. Şimdi diyorum ki L'Oreal'in 236 numaralı bu dudak kalemini alayım. Zaten gerçekten bayağı nude tonlarda bir dudak kalemi. Bu da gerçekten kremsi bir yapıya sahip olduğu için sert bir duruşu yok. Yani bu arada glosslar gerçekten hani dudağımdan sildim ya ama parlaklığına bakın. Bununla beraber de bence en güzel gidebilecek şu olabilir. Bu da NYX'in 16 numaralı Praline glossunu süreceğim. Bakalım açık tonda nasıl duracak. Şimdi iki tane seçeneğim var. Bir tanesi yine L'Oreal'in şu kalemi. Açıklamaya yazarım. Böyle bir bordo rengi var. Diğer bir seçeneğimse Kiko'nun 09 numaralı dudak kalemi. Bu dudak kalemi gerçekten çok sevdiğim bir dudak kalemi benim. Hem kendisi simli hem de o kadar kremsi bir yapıya sahip ki. Ne güzel yapmışlar ki bunu. Yoğun duran ve gerçekten ruj gibi. Bakın ıslak duruşu. Ama diyorum ki çerçeve olarak kullanacağımız için şu an L'Oreal'in bu bordo kalemini alalım. Dudağıma uyguladım. Biraz kalın çerçeveledim. Ombreli olması için yani bir geçiş sağlanması için daha farklı bir tonda bir gloss alalım. Creme Brûlée 05 numaralı. Çok güzel bir match oldu bu arada. Ombreli bir geçiş yapmak istiyorsanız tam tersi tonlarda kalemler kullanın. Peki bu glosslarla bir çerçeve veya geçiş yapabilir miyiz? Diyorum ki bu kahveyi alalım. Bununla dışını bir çerçeveleyelim. Şimdi içine de patlayan bir şey sürelim. 15 numarasını alıyorum. İçine geçiyorum.
Yani siz de eğer bir geçiş sağlamak istiyorsanız aslında bu glosslarla da bir geçiş yapabilirsiniz. Evet, videomuz burada bitiyor. Çünkü glosslarımız da bitti. Yakın zamanda da bir paket açılışı gelecek. Güzel bir paket. Ben bekliyorum gelmesine. Birkaç güne kadar gelmiş olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğenip yorum atmayı da unutmayın. İzlemediyseniz de ilk videomu izleyebilirsiniz. Daha doğal, sade bir makyaj yapmıştık. Artı olarak da mini bir sohbet etmiştik. O yüzden oraya da gidip beni daha iyi tanıyabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.